Sevgili takipçilerimiz, Kent Kulisi ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün heyecan dolu bir yayın olacak. Tabii bugün duayen gazeteci, program partnerim Sayın Mehmet Fiskeci ile baş başa bir yayın yapacağız. Sayın Fiskeci olur da o programda heyecan olmaz mı, tat olmaz mı, olmaması imkansız. Evet, heyecanla bu yayını bekliyorsunuz. Biliyorum, duyurusunu yaptık. Biz çarşamba dedik ama dün bir program olduğu için önemli bir program. Oraya katılmak durumundaydık. Yayınımızı bugüne erteledik. Bugün tanıtımlarda da söylediğimiz gibi, belirttiğimiz gibi aday adaylarını konuşacağız. 31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşırken tabii Kahramanmaraş'ta şehri yönetecek, ilçesini yönetecek Erdemli, ufku açık, donanımlı belediye başkan adaylarını belirlemek için heyecanla bekliyor. Evet, hem ilçeleri konuşacağız, hem büyük şehri konuşacağız. Bizde kalın, büyük şehri en son konuşacağız. Mehmet Bey, bir izleyenlerimizi selamlayalım. Ardından ben sorularıma geçeyim. Evet efendim, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Neşe Hanım'ın da dediği gibi bu program tıpkı bir Türk filmini andıracak. İçinde aksiyon var, heyecan var, aşk var, macera var, merak var. Ama bir de çok merak etmeyin. Bir insanın başına ne geliyorsa meraktan geliyor. Ama bu yayın izlenir. Lütfen kaçırmayın. Bizi takip edin. Her zaman diyorum, bizim başka yerde şubemiz yok. Takiplerimizden de kaçının diyorum. Sizlere iyi seyirler. Evet, Mehmet Bey. Şimdi dediğim gibi heyecanla bizi bekliyor izleyenlerimiz. Evet, Bugün çok yoğun mesajlar da aldık, telefonlar da aldık. İnşallah güzel bir yayın olacak, buna eminim. Tabii inşallah. öncelikle şunu belirtmek gerek. Gerçekten erdemli, donanımlı, ileriyi görebilen, şehri ileriye taşıyacak isimlerin belediye başkan adayı olmasını ve belediye başkanı seçilmesini yürekten arzu ediyoruz. Çünkü asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık ve yıkım çok büyüktü, kayıplarımız da çok büyüktü. Bu şehri bir an önce el birliğiyle bütün hem büyük şehir hem de ilçe belediye başkanlarıyla ayağa kaldıracak bir kadroya ihtiyacımız var. Tabii aday adayları için başvurular başladı. AK Parti'de başvurular devam ediyor. 22 Kasım'da da bir temayül yoklaması yapılacak. Tabii temayülü ayrı konuşalım da o da tartışılan bir konu. Şimdi önce metropol ilçelerimizden başlayalım. Büyükşehir'i en sona bırakacağım ben. Şimdi 12 Şubat Belediyesi için kimlerin ismi geçiyor ve isim yorumlarını da almak istiyorum sizden. Şimdi 12 Şubat ilçesi model ve modern bir ilçe. Altyapısıyla sorunu olmayan, yani seçilecek olan belediye başkanına fazla bir yük getirmeyecek bir ilçe. Nüfusu da Türkiye'deki birçok ilden fazla. O bakımdan 12 Şubat ilçesi herkesin iştahını kabartan bir merkez, yerleşim alanı. Bu bakımdan 12 Şubat'a aday da çok Neşe Hanım. Mesela Alper Akbaş var. Alper Akbaş'ı hepimiz tanıyorsunuz. Siz de tanıyorsunuz. Her ne kadar Elbistan'da olsa da yıllardır Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Yüksek inşaat mühendisi. Babası da merhum Hamza Akbaş. Elbistan'da başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Hem de birkaç dönem birden. Alper Akbaş genç, vizyoner, ufku geniş, genç, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Bir mesleki sabıkasını duymadık ki Kahramanmaraş'ta birçok projede imzası ve onayı olan bir arkadaşımız. Ben sevgili Alper Akbaş'a başarılar diliyorum. Yani mutlaka herkesin gönlünden geçer ama Alper Akbaş'ın da 12 Şubat Belediye Başkanlığı gönlünden geçiyordur. Zaten pazartesi günü de kendisi bizzat başvuruda bulunacak. Alper Akbaş belediye başkanı olduğunda 12 Şubat'ta 12 Şubat halkı seçtiğine pişman olmayacak. Gerçekten başarılı bir belediye başkanı olacak. Çünkü plan ve proje adamı. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Tabii biz burada aday adaylarını konuşuyoruz. Kimin aday olacağına biz karar verecek değiliz. Elbette, elbette. Ama
burada aday adaylarını tanıdığımız kadarıyla Fikrimizi kamuoyuna söylüyoruz. ve tanıtacağız ve fikrimizi söyleyeceğiz. Evet, bir diğer isme geçelim. 12 Bir diğer Şubat gibi. isim Ali Ünsal. Ki ben Sayın Doktor Ali Ünsal'ı Kahramanmaraşspor'un Hanifi Bey Maçiçek belediye başkanlığını ve Kahramanmaraşspor'un kulüp başkanlığını yaptığı dönemden beri yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Beyefendi bir arkadaşımız, kaliteli bir insan, düzgün bir insan, güler yüzlü bir insan. O da yıllardır Hanifi Bey'in sağ kolu olarak belediye başkan yardımcılığı yaptı. Bugün de saat 16'da AK Parti İl binasında İl binasında başvurusunu başvurusunu yaptı. Biz de kendisine hayırlı olsun diyoruz. Şansı var mı? Tabii Neşe Hanım'ın da dediği gibi karar verecek olan Ankara, merkez. Hani derler ya ben bilmem merkez bilir. Biz burada fikrimizi söylüyoruz. Ali Bey de 13 Şubat'a yakışır mı? Yakışır. Ve Kazım Canlı. Kazım Canlı 2 gün önce o da başvurusunu yaptı arkadaşımız. O da Hanifi Maçiçek'in sağ koluydu. Park Bahçeler Müdürlüğü yaptı. Expo 2023'ün bugünlere gelmesinde adım adım, karış karış, saat saat emeği sinen bir arkadaşımız. Kazım Canlı soyadı gibi çok canlı bir insan, candan bir insan. Belediye başkanı olduğunda ilçeye yararlı olacağını düşünüyorum, ona inanıyorum. belediyecilikte de tecrübesi Bayağı var. tecrübeli. Çünkü Vardı. tecrübe Evet, önemli Neşe Hanım. Tecrübeyi parayla satın alamıyorsun. evet. Bakkalda da satılmıyor. İnsanlar zamanla emek vere vere, çalışa çalışa bu tecrübeyi de ediniyorlar. Kazım Bey de bu konuda tecrübeli bir arkadaşımız. Hayırlı olsun diyorum. Şansı bol olsun diyorum. Evet. Gelelim Ramazan Yavuz'a. Ramazan Yavuz'la az önce yayından önce de konuştuk. Kendisi de şu anda Ankara'da istişarelerini yapıyor. Zaten bütün aday adayları Ankara'ya artık çarşıbaşı yoluna çevirdiler. Herkes görüşecek kimseler varsa onay alıyorlar, icazet alıyorlar, izin alıyorlar, ruhsat alıyorlar her neyse. Hepsi de eş anlamlı aslında. Ama Ramazan Yavuz'un da gönlünden 12 Şubat Belediye Başkanlığı geçiyor, başarılı olacağına inanıyor. Bu işin üstesinden geleceğine inanıyor. 13 Şubat olmazsa da Dulkadiroğlu da benim için olabilir. Ben hizmet adamıyım. Ben 12 Şubat'ta olursa 12 Şubat yoksa Dulkadiroğlu'nu ayağa kaldıracak yetenekteyim. Çünkü ben inşaat mühendisiyim. Ben sahadayım. Şehrin sorunlarını biliyorum. 12 Şubat'ında Dulkadiroğlu'nda sorunlarına vakıfım dedi. Ona da hayırlı olsun diyorum dedikten sonra Bir isim daha var. Tabii konuşulan meclis başkana geleceğiz. Bir isim daha var kamuoyunda. Adayı olması beklenen bir isim. evet, 12 Şubat Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Ahmet Kılçık. evet, Gerçekten özellikle muhtarlarla da ilişkisi çok iyi ve mahallelerde de ilişkisi çok iyi. Kamuoyu da kendisini belediye başkanı görmek istiyor. Tabii kendisinden bir açıklama alamadık. Yapar mı, yapmaz mı başvuru onu bilmiyoruz. Siz ne söyleyeceksiniz? evet. Ahmet Kılçık'ı uzun yıllar tanıyan bir insanız. Gerçekten hem nitelikli ve kişilikli bir arkadaşımız. Kendisi kuyumcu aynı zamanda ama şehri bilen, ilçesinin sorunlarını bilen bir arkadaşımız ve yöresinde de çok sevilen bir arkadaşımız. Dediğim gibi muhtarlarla günümüzde iletişim kurmak, diyalog kurmak gerçekten kolay değil. Ama sevgili Ahmet Kılçık yüreğinde insan biriktirdiği için bunu ziyadesiyle başardı. Onun da gönlünden mutlaka geçiyordur. Belediye başkanı olduğunda neden olmasın? Çünkü dedim ya nitelikli ve kişilikli bir arkadaşımız, Tabii. genç bir arkadaşımız, pırıl pırıl, pırıl yüreğine sahip. Herhangi bir mesleki sabıkasında duymadık. Sicili temiz. İnşallah olur. Gönlünden geçiyordur. Allah herkesin gönlüne göre versin Tabii Neşe. dönem mi geçiyor, ilerleyen Elbette, zamanlarda elbette. mı geçiyor ama Bazı şeyler zaman ve onların kısmet aslında meselesi. başvurusunu yapmalı Yapmalı, bence de. yapmalı evet. Siyasette gerçekten dürüst ve donanımlı insanların olması gerekiyor. Artık genç kadrolar gelsin istiyoruz.
Bu da önemli. Hatta bir izleyenimiz de yazmış. Ben biraz yorum okuyayım, ondan sonra Peki. devam edelim. Mustafa Öz, Sıddık İlhan iyi yayınlar dilemiş. Mehmet Doboğlu iyi yayınlar diliyorum. Yüreğinize, dilinize sağlık demiş. Teşekkürler hocam. Sultan Ünal. Evet. Sultan Ünal da Sultan Ünal'a geleceğiz evet, daha. kendisi gerçekten bir kadın olarak gurur duyduğum kadınlardan biri. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ayşe Burun, yine Dadalı Muhtarı Adem Sarıtürk, Ahmet Biçici, evet sevgili abim Mehmet Beşen iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Türk Necip Yavuz yine iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Sıddık İlhan demiş ki denenmiş bakanları bırakın, başkanları demek istemiş herhalde. Genç başkan adaylara bakalım. Alper Akbaş gerçekten başarılı demiş Sıddık İlhan. Bilal Burun iyi yayınlar dilemiş. Yine Kagit Yönetim Kurulu üyem Sema Maral iyi yayınlar dilemiş. Tekin Elektronik. Ali Dökme iyi yayınlar dilemiş. Ali Bey'e de sevgi ve selamlarınızı. Evet, Andır'ın basın yayın müdürü Mansur Öksüz bize iyi yayınlar dilemiş. Halk Ekmek Müdiresi Sayın Ayşe Kazlı bize iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Kunduracılar Odası Başkanı Sayın Ali Köfte. Evet, yine Elbistan Belediye Başkan adayı ben bugün öğrendim. Sosyal medyadan. Ramazan Çelik yine bize iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. KOSGEB İl Müdürü Sayın Yasin Yüksek iyi yayınlar dilemiş. Yorumlara devam edeceğiz. Tüm yorum gönderen izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet, birkaç kelime de Sayın Mahçiçek'le ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu dönem ne olur, ne var hedefinde? Bir onu da dinleyelim Şimdi sizden Mehmet Sayın Bey. Hanifi Maçiçek kaliteli bir bürokrat. 1999 Mart ayında belediye başkanı olduğunda kendisi Mağaralı kökenli, Kahramanmaraş'ın yerlisi bir insan. Ama gerçekten Hanifi Bey'in bu şehre özellikle model ve modern ilçe sloganı ile ilçeye kattığı hizmetler, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulamaz. Bugün Expo'yu bir dünya markası olan Expo'yu da hayata geçirdi. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Gönül ister ki Expo gerçekten bir dünya markası olsun, bir ticaret merkezi, bir kültür merkezi, bir alışveriş merkezi, bir eğlence merkezi haline gelsin. Bunu canı yürekten istiyoruz. Hanifi Bey artık son dönemi. Zaten kendisi de bunu 12 birkaç Şubat'ı kez istemiyor. Evet. tekrarlamıştı. Artık benim için 12 Şubat bitti demişti. Tabii hedefinde büyük şehir var. Gönül daima kârda gezer. Ama bana göre artık Hanifi Bey yani şansı var mı yok mu bilemem. Tabii biz belirleyici değiliz. Belirleyecek olan, karar verecek olan yine Ankara. Biz sadece burada fikrimizi söylüyoruz. Hanifi Bey gerçekten başarılı, plan ve proje adamı, öz kaynak yaratmayı bilen değerli bir siyasetçi ve yerel yönetici. Evet, dillerinize sağlık. Teşekkür ederim. Kadiroğlu için henüz hiçbir adayı çıkmadı. Sanıyorum Başkan Necati Okay'ın yeri sağlam. Henüz bir başvuru duymadık değil mi? Evet, Kulağınıza duymadım. gelen var mı? Evet. AK Parti için söylüyorum tabii ki bunu. Hayır, ne AK Parti için ne de diğer partiler Sadece için. Yeniden Refah Partisi'nden yine iş insanı Mehmet Akpınar Evet. çok olmuştu. O da adaylığını Yaklaşık açıklayalı. bir ay aday oldu. adaylığını Bir ay oldu. oldu. Evet. Tabii şimdi depremde Dulkadiroğlu ilçesi çok ciddi yara aldı. Enkaz çok. Hala da yıkılacak ve yıkılmayı bekleyen binalar var. Dulkadiroğlu özellikle Doğu Kent bir enkaz kenti. Yani bu enkaza kimse talip olmak istemiyor herhalde ki aday da çıkmadı. Çünkü alacak olan ateşten gömlek giyecek. İşi bayağı zor. Dulkadiroğlu'nun yükünü enkazı kaldıracak bir baba yiğit çıkar mı? Bilemiyorum. Ama şu ana kadar dediğin gibi Mehmet Akpınar'dan başka medeni cesaretini ortaya koyup çıkan olmadı. Artık bu iş tekrar Necati Bey'e ihale mi edilir? Onu da bilemiyorum. Ama zannediyorum ilerleyen günlerde daha hem AK Parti cenahından hem de muhalefet parti tarafından adayların çıkacağına inanıyorum. Ama Dulkadiroğlu şu aşamada
12 Şubat gibi bir cazibe merkezi değil. Evet, gelelim Türkoğlu'na. Evet, Türkoğlu. Şimdi Sayın Osman Okumuş 2 dönem Beyoğlu, 2 dönemde Türkoğlu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra artık o da Hanifi Bey gibi artık Türkoğlu benim için bitti. Benim hedefim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dedi. Dün de Ramada Oteli'nde şaşalı bir törenle, bir gövde gösterisiyle basın mensuplarıyla birlikte yol ve kader arkadaşlarıyla resmen ve resmen Büyükşehir'e aday olduğunu açıkladı. Aday değil de sanki adaymış gibi bir profil çizdi, bir manzara sergiledi ama dün Sayın Osman Okumuş dersine çok iyi çalışmıştı. Eşi Sayın Funda Hanım da yanındaydı. Osman Okumuş'un başarılı olmasında eşinin ve 4 tane kızı var. Allah bağışlasın kızlarımızı, yavrularımızı. Eşinin ve çocuklarının özellikle ailesinin desteğe katkısı büyük. Derler ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Funda Hanım hiçbir zaman eşini yalnız bırakmadı. Hep ona destek oldu. Osman Okumuş gerçekten belediyeciliğin kitabını yazan adam. Bunu yayında da söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Çünkü dün gördüğü ilgi ki yarın Kahramanmaraş çok farklı bir manzarayla uyanacak. Bütün billboardlarda, ışıklı panolarda Osman Okumuş'un reklamıyla karşılaşacaksınız. Osman Okumuş kendini hazırladı. Dedim ya bir aday gibi değil, bir aday gibi bu sürece Bismillah dedi, başladı. Şimdi tabii şunu da es geçmemek gerek. Türkoğlu gerçekten koca bir köy gibiydi. Evet. Hem sanayileşmede, hem tarımsal alanda, hem sosyal kültürel alanda, aynı zamanda eğitimde, her alanda çağ atladı Türkoğlu. Özellikle Teknolojiyle sportif birlikte alanlarda. A'dan Z'ye ne varsa, yani her zaman söylüyorum, bir belediye başkanı bir insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet etmek durumundadır. Doğumdan, hastaneden tutun, mezarlığa koyuncaya kadar, defnedilinceye kadar belediye bundan sorumludur. Hatta bundan sonrasında belediyenin işte ne bileyim mezarlığın bile korunmasında, temiz tutulmasında görevi vardır. E, Türkoğlu gerçekten büyük bir artık metropol ilçe oldu. Hep yolunda diyorduk ya. Artık metropol ilçe. Bu da Sayın Osman Okumuş'un büyük gayretleriyle o hem aynı zamanda da ticari zekasıyla oldu bu. Çünkü kaynak üreten bir belediye başkanıydı. Tebrik ediyoruz. Tabii dediğimiz gibi Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilir mi, gösterilmez mi? Buna karar verecek olan genel merkez. Büyükşehir adaylarında tekrar konuşuruz. Sevgili Osman Okumuş ki daha bunu dün de tekrarladı. Yani birçok ilde hatta Kahramanmaraş Büyükşehir'de dahi olmayan tüm etkinlikleri, yatırımları, projeleri ilçesinde ve beldelerinde, mahallelerinde hayata geçirdi. O bir sloganı var. Şimdi diyor. Bu zaman şimdi diyor. Osman Okumuş dediğim gibi Şimdi tam zamanı şimdi diyor. tam zamanı Evet. diyor. Ha tam zamanı mı? İnşallah diyorum. Rabbim gönlüne göre versin. Ama Osman Okumuş gerçekten kaliteli bir kumaş. Şimdi tabii önceki sloganı merkezde ne varsa Türkoğlu'nda da o olacaktı. Şimdi de Kahramanmaraş için yapacak çok işimiz var. Şimdi tam zamanı yeni sloganı. Tabii başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Şimdi Feyzettin Evet. Okumuş var Neşe Hanım. Feyzettin Adaya Okumuş. dair başvurusunu Evet. yapan Feyzettin Feyzettin Okumuş bugün başvurusunu yaptı. Kendisi avukat. İlçe başkanlığı yaptı. Bazıları şunu söyledi. Ya Osman Okumuş belediye başkanı, Feyzettin Okumuş ilçe başkanı. Oysa bir akrabalıkları yok. Sadece soyisim benzerliği. Osman Okumuş Beyoğlu'ndan, Feyzettin Okumuş Kültür tarafında. Sadece soyisim benzerliği. Ama o da nitelikli ve kişilikli bir arkadaşımız. Dürüst bir adalet temsilcisi. Bugün de istifasını aday adaylığını açıkladı, başvurusunu yaptı. Ona da hayırlı olsun demek düşüyor bize. Ama
Bir isim daha Bir var. isim daha var ki ilçede merakla beklenen Ziraat Odası Başkanı, aynı zamanda Muhtarlar Dernek Başkanı, halen de muhtarlık yapan, halen de Ziraat Odası Başkanlığı yapan ki bunu uzun yıllar yapıyor Mehmet Karaca. O gün kendisiyle de görüştük. Çok iddialı, kendisine çok güveniyor. Muhtemelen Yeniden Refah Partisi'nin Türkoğlu belediye başkan Yani adayı olacak. bir parti ismi vermedi ama Öyle bir görüntü vardı. Arada da bunu telaffuz etti sanki. Ama tabii tercihi kim verecek? Halk verecek. ama şöyle bir durum var yani Sayın ismini Mehmet Karaca'da gönüllere dokunmadığı kişi kalmamış Tabii. kendi ilçesinde. E, Kendisinden ziyade halk müthiş derecede aday olmasını istiyor ve zannediyorum eğer yeniden Refah'tan olsa bile sanki ortak aday olmasını istermiş gibi kamuoyunda bir istek var, arzu var bu yönde. Yani ben de sizin gibi yeniden Refah'tan aday olacağını düşünüyorum ama tabii bu kendinin kişisel tercihi. Hangi partiden olursa olsun ama vatandaş istiyor kendisini. Bu çok Zaten önemli. ilçeye gittiğimizde Yani insanlarla konuştuğumuzda herkes evet. Mehmet Karaca'yı Türkoğlu'na yakışan belediye başkanı olarak lanse Ve her ettiler. siyasi partiden de bizim adayımız olmasını istiyoruz. İstiyoruz diyenler Cümlesini çoktu. duyduk. Bu da Evet. çok önemli. Helal olsun Mehmet Karaca'ya. Bu Bunu gurur verici bir tabii şey. herkes bunu başaramaz Yani yani. toplumun tüm kesimleri tarafından parti ayrımı yapılmadan, insanlar rengine, ırkına, diline, dişine bakmadan Mehmet Karaca'ya karşı bir teveccüh gösteriyorlar. Demek Bu ki da insan demek ki biriktirmiş. insan biriktirmiş. Para biriktirmemiş, belki de biriktirmiş o ayrı. O ayrı. Biriktirdiyse eşi ve çocukları sevinsin. Ama önemli olan şurada insan biriktirmekti. Mehmet Evet. Karaca da bunu yapmış. Helal olsun. Aynen tebrik ediyoruz. Evet, Evet, ben biraz yorumla devam edeyim. lütfen. Bir de şöyle bir şeyde de sorayım. Ondan sonra yoruma başlayacağım Mehmet Bey. Kamuoyunda şöyle bir şey de dillendiriliyor. Hani genel seçimlerde tüm milletvekillerinin ismi silindi. Tekrar sil baştan. Eski milletvekillerinin hiçbiri listeye konulmadı. Kamuoyunda da şöyle bir algı var. Hayrettin Bey kalacak, tüm ilçeler değişecek gibisinden bir algı var. Dedim yorumlara devam edeyim. Yine Hüseyin Akkaya iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e. Eyvallah Mehmet hocam. Gözalıcı, Orhan Kaya iyi yayınlar dilemiş. Evet, Elbistan'dan yine Elbistan Belediye Başkan adayı Ahmet Tıraş da bize iyi yayınlar dilemiş. Tabii Elbistan'dan da bahsedeceğiz Sayın Başkanım. Evet, Feyza Küçükdağlı Elegant Butik ve Yönetim Kurulu üyem yine iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, AK Parti'nin 12 Şubat Belediye Başkan adayı Sayın Kazım Canlı da Neşe Hanım ve Mehmet abi dilinize ve yüreğinize sağlık. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Burun başarılı bir yayın devamını diliyorum demiş. Keziban Taş'ın, Keziban ablacığım diyorum ben ona. İyi yayınlar dilemiş. Kocaman sevgiler gönderiyoruz. Evet, Mehmet Bey soruma gelelim. Ne diyorsunuz? Değişim olur mu? Yani yine aynı milletvekilliği listesindeki gibi bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? Tüm belediye başkanlarının üzeri çizilip yeni isimlerle seçmenin karşısına çıkar mı AK Parti? Şimdi Tayyip Bey'in tabii kafasından geçenleri bilmek mümkün değil. Ama kamuoyundaki algı ve inanç, kanaat şu. Eskilerin hepsi gitmedi. Yani elinize bir süpürge alıp hepsini birden şöyle süpüreceksiniz. Halk bunu istiyor Neşe Hanım. Yani artık eski yüzleri istemiyor. Bir dönem yapmış, iki dönem yapmış. Ya üçüncüyü de verseniz ne olur? Ya öyle aptallar gibi, cinganlar gibi, dilenir gibi bir şey istemeyin. Siz önce halkın gönlüne girin. Halkın gönlünde tat kurmadıysanız, yani kusura bakmayın da Ankara'da sizin üzerinde çizik çeker. Onun için az önce de söyledik, insan biriktirin. Para biriktirmeyin. Şu an para gelip geçiyor, para el kiri. Ama şuradaki gönüldeki leke olursa onu temizlemek hayli zor. Deterjan bile kurtaramaz sizi. O bakımdan
temiz ve düzgün yüzlere, yeni yüzlere, yıpranmamış, vizyoner insanlara ilçeler var. O bakımdan ilçe belediye başkanları kusura bakmasın. Ha, bu benim Ama fikrim. aralarında şöyle yani Aralarında çok başarılı başarılı olanlar yok mu? Layık olanlar var mı? Onlara geleceğiz. Merak etmeyin. Neşe Hanım soracak. Ben de cevabını vereceğim. Çünkü ben her zaman şunu düşünüyorum. Bir belediye başkanı 2 dönem mutlaka başkanlık Evet. yapmalı. Kim olursa olsun, hangi siyasi Amin. partiden olursa olsun mutlaka 2 dönem şans Hele şu verilmeli. pandemi ve depremden sonra yani belediye başkanlarının işi gerçekten zordu bu süreçte. Allah yardımcıları olsun. Eğer bir dönem yaptıysa bir ikinci dönem de yapsın. Ama üçüncü, dördüncü de atı kabak tadı verir. Evet, bu arada torununuz Atahan da dedeciğim iyi yayınlar diyor. Söylemiş. Torunuma Çok iyi. teşekkür ediyorum Aha. evladıma. Öpüyorum onu. Şimdi önce sonra bakayım ben buna. Evet, gelelim. Nereye gelelim? Göksu'na gelelim ben. Gelelim Neşe Hanım. Peki. Ya da önce bir Pazarcık'a mı gidelim yakına? Pazarcık'a gidelim. Pazarcığa Pazarcık gidek mi? çok He karışık. gidek. Aynen. Anne türküsü var Neşe Hanım. Evet, gelin Pazarcık'ı konuşalım Mehmet Gidelim Bey. peki. Şimdi Pazarcık gerçekten en kritik seçim bana göre Pazarcık'ta yaşanacak. Çünkü bu dönem CHP, yani kimse kusura bakmasın, ister iktidar partiden ister muhalefet, hiç önemli değilsiniz. Ama ortada bir gerçek var. CHP bu dönem Pazarcık'ta hayli iddialı. CHP'nin 3 tane adayı var. Ki bir önceki dönemde de avukat Sayın Haydar İkizer aday olmuştu. Ama Kamil Dalkara o zaman Demokratik Sol Parti'den aday gösterilince sol seçmen ikiye bölündü. İbrahim Yılmazcan da aradan sıyrıldı. AK Parti'nin belediye başkanı olarak şu anda görev yapıyor. İbrahim Yılmazcan başarılı mı? Elbette başarılı. Kaliteli bir insan, mükemmel bir eğitimci, mükemmel bir aile babası ve ilçede çok sevilen, sayılan bir insan. Ki şu deprem döneminde biz İbrahim Yılmazcan'ın yaptıklarını burada tek tek anlatmaya kalksak zaman kalmayacak. Ama İbrahim Bey bir dönem daha devam eder mi? Gönlümüz etmesinden yana. Fakat CHP gerçeğini kimse inkar etmesin. CHP'nin bir de Sayın Haydar İkizer'den başka ki Haydar Bey de beyefendi bir insan kendini bu seçime hazırlamış, çok iddialı ve Pazarcık halkı da kendisini seviyor, inanıyor ve güveniyor. Başarılı olacağına da inanıyorlar. Kamil Dalkara da dün ve bugün mü bilmiyorum tam o da başvurusunu yaptı. yaptı. Dün Kamil Dalkara da eski bir belediye başkanı. Gerçekten başarılı hizmetlere imzasını attı. Nokta atışları yaptı. Bir üçüncü kişi var. Esnaf Odası Başkanı Kemal Salim. Kemal Salim. Kemal Salim'i fazla tanımıyoruz. Evet. Yani benim Çok için yapamayacağız. benim için bir önemi de yok. O bakımdan yorum da yapamayacağım. Madem belediye başkanı adayı oldun, olacaksın, iddialısın. Kardeşim öyle kıyıda köşede durmayacaksın. Saklambaç oynar gibi saklanmayacaksın. Çık sahaya, hünerini göster. Öyle uzaktan merhaba dersen kusura bakma. Ben seni görmem de tanımam da. Ama Haydar İkizer'in şansı bana göre Pazarcık'ta daha fazla. Orada Ön seçim olacak. Tabii ön seçim genel merkez yapacak. Ön seçimin sonuçları burada açıklanır mı? Yoksa genel merkez mi belirler? Onu da zaman gösterecek. Evet, zamanımız azalıyor. Şimdi tabii AK Parti'den Yaşar Bozdağ var Mehmet Bey. Yakup Hamdi Bozdağ var, eski belediye başkanı. Diğer yandan Harun Eskigün var, eski ilçe başkanı. Bir de Murat Ceyhan var. Tabii Murat Ceyhan da orada tabanda sevilen, sayılan bir isim. Mutlaka. Kendisi daha önce de Yumaklıcerit Belediye Başkanıydı. Ve aynı zamanda daha sonrasında İşkur İl Müdür Yardımcılığı yaptı. Tabii o da herkese dokundu. Kamuoyunda da isteniyor kendisi. Sevgili Murat Murat Ceyhan, Ceyhan, evet gerçekten değerli biri. bizim için de Kahramanmaraş için de ve Pazarcık halkı için de kıymetli bir isim. Başarılı olacağına inanıyorum. Yumaklı Cerit Belediye Başkanı olduğunda ben kendisinin de yanına gitmiştim.
Sanıyorum o zaman Anavatan Partisi'nin belediye başkanı, siyasetin duayeni Ali Doğan'la gitmiştik. Orada bir park açılışına gitmiştim. Murat Ceyhan gerçekten kaliteli bir kumaş. Başarılı olacağına inanıyorum. Bunun yanında Yakup Bozdağ ki bir önceki dönem belediye başkanıydı. Şimdi biz bütün belediye başkan adaylarını önemsiyoruz. Hepsi de kıymetli. Bu insanların aday adaylığı için başvuran insanların hepsinin de gönlünden hizmet etmek geçiyor. Kimse iş olsun, laf olsun, torbada olsun diye aday adayı olmuyor. Ya da ismimiz yürüsün, şanımız yürüsün, ismimiz duyulsun, koltuğumuzu koruyalım Öyle diye isimler de öyle bir var. öyle bir kaygıları, hevesleri de yok ve ihtiyaçları da yok. Ha, dediğin gibi bu düşüncede zihniyeti olan var mı? Daha çıkar daha. Pıtrak gibi, Evet. mantar gibi daha adaylar çıkacak. Ama gerek Yakup Hamdi Bozdağ, gerekse Yaşar Bozdağ ki Esnaf Birlik Başkanlığı yaptı. Harun Eskigün, sevgili Mete Eskigün'ün evladı. O da çok başarılı bir il başkanlığı dönemi geçirdi. İlçe belediye başkanlığı, ilçe teşkilat başkanlığı dönemi geçirdi. Onun da gönlünden hizmet etmek geçiyor. Herkes gibi. Biz bütün adaylara başarılar diliyoruz. Ama dediğim gibi CHP'nin bu ilçede şansı fazla. Ben hemen Elbistan'a doğru gitmek istiyorum. Çünkü süremiz azalıyor. Daha büyük şehir var. İzleyenlerimiz büyük şehri de özellikle bekliyorlar. Evet, tabii bütün yükü aslında şehrin yükü Büyükşehir Belediye Başkanı'nda. Çünkü bütün il Tabii. sınırlarından sorumlu. Evet, gelelim Elbistan'a. Mevcut Başkan Mehmet Gürbüz yeniden aday adayı biliyoruz. Diğer yandan iki adayın ismi geçiyor. Birisi Ramazan Çelik, diğer yandan birisi de eski ilçe başkanı Ahmet Tıraş. Neler söyleyeceksiniz? Ramazan Çelik'i de yakından tanıyoruz. Ahmet Tıraş'ı da yakından tanıyoruz. Ramazan Çelik daha düne kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü'ydü. Çok kaliteli, beyefendi bir arkadaşımız. Kendisi Elbistanlı. Evet, o da belediye başkan aday adaylığı için başvurusunda bulundu. Gönlü gani bir insan, Hayır, temiz bir evet. insan, beyefendi bir insan. Onun da gönlünden geçiyor hizmet etmek herkes gibi. İnşallah şansı yaver gider de Ankara, ey Çelik, Ramazan Çelik adayımız sensindir. Ama dediğim gibi O belirleyici yılda olan orada ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü müdürlüğü yapmış yaptı. kendisi. Yani sevilen sayılan bir Elbistan'ı da insan. iyi bilen biri. Ahmet Evet. Tıraş'a gelince, Ahmet Tıraş ki daha önce canlı yayın konuğumuz da olmuştu. Gerçekten çok başarılı bir ilçe teşkilat başkanlığı dönemi geçirdi. Orada insanları kucakladı. Herkesle hemhal oldu. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, partili partisiz ayrım yapmadı Neşe Hanım, Ahmet Tıraş. Herkesin gönlüne dokundu. Partili partisiz insanlara dokundu. Herkesin yardımına koştu. Maddi manevi desteğini esirgemedi insanlardan. Bayağı da tecrübeli bir isim. Kaldı ki daha önce de Durmuş Küçük zamanında belediye başkan vekilliği yaptı. Ben oradan beri de tanıyorum. Elbistan'ın öz evladı kendisi. Belediye başkanı olduğunda gerçekten başarılı olacağına inandığım bir arkadaşım, dostum. Güler yüzlü, samimi ve dost canlısı. Ben Ahmet Tıraş'ın Aslında şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dedim ya, ben bilmem, merkez bilir. merkezli. Tabii aynı zamanda sadece belediye başkan yani meclis üyeliği yaptı. Evet, Mahalle başkanlığı yaptı en yaptı. önce. Belediye meclis üyeliği yaptı. Belediye başkan vekilliği yaptı. Vekaleten baktı. Siyasetin mutfağından Aynen. geldi yani. İlçe başkanlığı da yaptı aynen. Ve başarıyla da yürüttü. İlçesinin sorunlarına da hakim. Verimli de olur mu? Olur. Tabii sizin dediğiniz gibi biz bilmeyiz. Merkezli. Merkezli. Kimin nasibinde varsa o olacak. Mutlaka. Biz sadece adayları tanıdığımız kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz burada. Hani bir söz var. Gelin bilmiş deveye, gök kısmeti nereye? Şu da var, bazı isimler var hiç dışarıda yaşamış, Kahramanmaraş'ta bulunmamış, ne burada bir cenazesi olmuş, ne bir düğünü olmuş, ne de bir akrabası var ya da
ne de yıllarca Kahramanmaraş'a uğramamış yani hiç gelmemiş ama Kahramanmaraş'ta ya da büyük şehirde ya da ilçelerinde belediye başkanı olmayı hayal ediyor. Adayı olacakmış, ismini duyurmalıymışız falan filan yok öyle. Onu Bu geçeceksin. bu şehri bilen, bu şehrin sorunlarına hakim, çözüm önerileri sunan, çözüm önerileri olan, projeleri olan donanımlı insanların belediye başkanlığı yapmasını istiyoruz. Öyle dışarıdan gelip de ben belediye başkanı olacağım. Hele bir tane isim duydum ben. Bütün yıkılan mimar kendisi, bütün yıkılan binalarda imzası var. Zamanında kendi imza atmış, izin vermiş. Siz belediye başkanı olmayın, kaldığınız yerde kalın, Kahramanmaraş'a da gelmeyin diyorum. O isim şimdi çok çok uzaklarda. Dediğiniz gibi bu yıkılan binaların %80'inin altında imzası var. Kardeşim ne işin var Maraş'ta? Akıl yok başta. Ne işin var Maraş'ta? Evet, dediğimiz gibi önemsemediğimiz insanların da ismini anmıyoruz. Evet Mehmet Bey, süremiz azalıyor. Ne çabuk Ee, geçti Diğer vakit. ilçelerimizi artık diğer yayında, başka bir yayında konuşacağız. Gelelim Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına. Siz her yayında şunu söylüyorsunuz. Yeni dönemde de 5 yıl daha Hayrettin Güngör'le devam edilecek. Hiç kimse boş yere umutlanmasın diye söylüyorsunuz. Bana göre de her belediye başkanı 2 dönem mutlaka yapmalı. Bunu Fatih Erkoç da son seçimlere yakın adaylıkları, müracaatları başladığında da biz Fatih Erkoç'un da bir dönem daha yapmasını söylemiştik, istemiştik. Çünkü doğru olanı bu aslında şehirler için, ilçeler için. Tabii siz neler söyleyeceksiniz? Mevcut belediye başkanı Sayın Hayrettin Güngör'le ilgili yorumlarınızı önce alacağım. Daha sonra adaylarına geçeceğim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına geçmeden Sultan Ünal'dan söz etmek istiyorum. Sultan Ünal aslen Çağlayan Cennet'te bir evladımız, kardeşimiz, kızımız. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapabiliriz. Tabii yapacağız zaten o kadar ki kendisini çok seviyoruz. İnşallah bir kadın belediye başkanı İnşallah olur. 3 çocuk annesi işçi olarak girdiği kurumdan diş hastanesinden bugün başarılara imza atmış bir kızımız. 4 üniversite mezunu, 5.yi de okuyor. Çocuklarına annelik yaptı, babalık yaptı. Onları yetiştirdi ve okuttu. Helal olsun. Belediye başkanı olduğunda A veya B partisi o kendi tercihi başarılı olacağına inanıyorum. Azimli, kararlı ve heyecanlı bir sultan hanım. O olursa Çağlayan Cennet'in sultanı olsun diyorum. Ve sevgili Sultan Ünal'a buradan da selam ve sevgiler gönderiyorum. Dedikten sonra geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi ben isim gitmek istiyorum. Peki. Müsaadeniz Peki. olursa. Evet, ilk müracaatını Büyükşehir'e avukat Mustafa Büyükdereli yaptı. Evet. Tabii kendisi daha önce teşkilatta görev aldı. Aynı zamanda belediye meclis üyeliği yaptı. Ne söyleyeceksiniz? Güzel de bir adaylığı başvurusu toplantısı yaptı. Notunuzu alacağım. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi Mustafa Büyükdeleli avukat, bir hukuk adamı. Dediğiniz gibi partinin tüm kademelerinde alt kademesinden üst kademeye kadar görev almış bir arkadaşımız. Gerçekten nezaket sahibi, beyefendi bir insan. Bu Kahramanmaraş'ın öz evladı. Kahramanmaraş'ın sorunlarını bilen bir insan. Şeyhadil mezarlarında akrabaları olan bir insan. Biz bu arkadaşımızı düğünde gördük, cenazede, bayramda, seyranda gördük. Hep sahada oldu. Hukukçu olarak da kendisine işi düşen insanların hep yanında oldu. O gün de partide açıklamasını yaparken resmen bir gövde gösterisi yaptı. Başarılı olacağına inanıyorum. Allah gönlüne göre versin diyorum. Mustafa Büyükdeleli gerçekten soyadı gibi büyük düşünen, büyük projeleri olduğunu söyleyen bir arkadaşımız. Yakışır da. Hakkında Evet, hayırlısı diyorum. yakışır da. Evet ama diyoruz ya ben bilmem merkez bilir. Heh, şimdi Sayın Fatih Mehmet Erkoç. Evet. Gelelim. Şimdi Sayın Erkoç partiye bu şehirde teşkilatçı 3 tane isim geldi AK Parti'ye. Veysi Kaynak, Fatih Erkoç ve Fırat Görgel. Fırat Görgel bugün AK Parti il başkanı. Yarın şartlar ne getirir?
ne Oraya götürür? geleceğim. Onu Oraya bilemeyiz. Onu bilemeyeceğiz. Bu sabah Sayın Fatih Erkoç beni aradı. Ankara'daydı. Dedim ki Sayın Başkanım, Kahramanmaraş halkı sizi bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için halk sizi görmek istiyor ki 5 yılda bu şehre çivi çaktınız. Taş üstüne taş koydunuz. Tuğla üstüne tuğla koydunuz. Sizi halk bekliyor. Adaylık için başvuracak mısınız? Dedim. Dedi ki Mehmet abi ben Ankara'dayım. Görüşmelerimi sürdürüyorum. Kahramanmaraş halkına bir 5 yıl daha hizmet etmeyi düşünüyorum. Ha ben temayüle katılmam. Başvuruda bulunup bulunmamam da önemli değil. Yani sanki kendisini profesör ona ne derler? Direkt belediye başkanıymış gibi bir cümle sarf etti. Sayın Fatih Erkoç'un az önce de söylediğiniz Neşe Hanım, keşke bir ikinci dönemi daha görev verilseydi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Fatih Erkoç'un bu şehre yaptıklarını ve yapacaklarını inkar etmek mümkün değil. Onun da Allah gönlüne göre versin. virgül koyalım. Devam edeceğim yorumlardan Peki, sonra. Siz de biraz dinlenin. peki. Evet, Keziban Taşın demiş ki yerel seçimlerde tabii ki parti adayları önemli ancak Kahramanmaraş gibi büyük deprem yaşamış illerde şehir planlamasında deneyimli olan, ilimizin ihtiyaçlarını bilebilen, etkin ve yetkin adaylara ihtiyaç vardır. Kesinlikle hem iktidar olsun hem muhalefet olsun donanımlı adaylar göstermeli ki bu sefer yarış biraz da AK Parti için de zorlu olacak. Evet. Hiç kimse de kusura bakmasın. Murat Koç iyi yayınlar dilemiş. Demiş ki Büyükşehir Belediyesi'ne Mehmet Fiskeci aday olmalıydı demiş. Başkasının ne gereği var demiş. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Niyazi Güneş iyi yayınlar dilemiş. Hürriyet Gürsel Taşın. Sayın Güngör yapılan iş ve işlemleri görmeyen birisi. Çünkü kocaman Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını dahi göremedi, inkar etti. Bu dönem aday olması doğru değil diye düşünüyorum demiş. Tabii herkesin Kezban Tabii Hanım'ın ki da düşüncesine, fikrine, yorumuna saygı duyarız. kesinlikle herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Osman Bey'i konuştuk. Osman Bey'i konuştuk. Evet. Şimdi gelelim Fırat Görgel'e. Evet. Fırat Bey istifa eder mi? Tabii şu da bekleniyor. Fırat Bey'in istifa edip aday olması gerçekten bekleniyor. Evet. Bu bir gerçek. Hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. O da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünülüyor. Kendi de düşünüyor ben bildiğim Mutlaka. kadarıyla. Ama tabii genel merkezin istifa et demesi gerekiyor. Şimdi orada şöyle bir durum da var. Fırat Görgel istifa ederse yerine kim gelecek? Bana göre gelecek tek bir isim var. O partiyi sırtlayacak, seçime götürecek. Hem iyi bir adayla hem de iyi bir il başkanıyla götürecek tek isim Hakan Dereli bana göre. Şimdi Evet, sizin hemen yorumlarınızı bu almak daireye giriyorum. istiyorum. Hakan Dereli için daha önce bir köşe yazısı yazmıştım. Dereköy dedim. Dereli dedim. Dere Boğazı dedim. Dere Pazarı dedim. Orada resmen ben Hakan Dereli'yi işaret ettim. İşaret gösterdim. Hakan Dereli bu partiye emeği sinen bir Çok insan. çok emeği var, Partide toparlayıcı. emek harcamış, alın teri dökmüş, zaman harcamış, herkesi kucaklayan, toparlayan bir yapıya, karaktere sahip. İnşallah gönlüne göre olur. İnşallah il başkanı olur. Ama gerçekten de dediğim gibi iktidar partisinin güçlü bir il başkanına ve güçlü bir belediye başkanına ihtiyacı var. Ve her ikisi de bu şehrin bir an önce ayağa kalkması için omuz omuza verip çalışmalı. Hakan Deren de güçlü bir isim ve güçlü bir Kesinlikle, yani kesinlikle. bünye olarak da maşallahı var. Evet. Güçlü bir arkadaşımız. Soyadı Şimdi, güçlü değil ama aklı, beyni güçlü. tabii şimdi sadece AK Parti'nin adayları yok, aday Tabii. adayları yok. Şimdi İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı değil, adayını uzun zaman önce açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu. Sizce Mesut Dedeoğlu'yla bu seçim alınır mı? İsabetli bir isim mi? Yorumunuzu alayım.
Şimdi daha önce de söyledim belki kıymetli takipçilerimiz. Ben Mesut Dedeoğlu'nun İyi Parti'ye geçeceğini ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını bir yıl önceden biliyordum. Ama haber yapmadım. Kimseye dillendirmedim de söylemedim de. Mesut Dedeoğlu bugün İyi Parti'nin belediye başkan adayı. Adayı değil. Ha, yakışır mı? Yakışır. Siyaseti bilen bir insan, Ankara'yı bilen bir insan, giyimiyle, kuşamıyla, Türkçesiyle, vizyonuyla, vizyoner bir insan. Şansı var mı desem, valla verecek cevap bulamıyorum. Çünkü bu İyi Parti'nin başta genel merkezinin ve Meral Hanım'ın Türk siyasetini göstereceği performansa bağlı. Eğer 14 Mayıs seçimlerindeki gibi baraj altında kalacaksa Meral Hanım, o zaman kimse kusura bakmasın. Meral Hanım çünkü yanlış yaptı. Bugün İyi Parti'deki istifalarda pek hayra alamet değil. Mesut Dedeoğlu isabetli bir isim mi? Sonuna kadar isabetli bir isim. Erken davranmadılar. Biraz erken çıktı yola ama madem yola çıktın Sayın Mesut Dedeoğlu, el kalkan yol alır diyorsanız biraz sahada olun. Ben gördüğüm kadarıyla şu anda daha soyunma odasında, bekleme odasında durmanın bir anlamı yok. Bu siyaset de değil. Lütfen sahaya çıkın, hünerinizi gösterin. Pas atın, top sektirin, frikik çekin, korner çekin, gol atın. Evet, Eğer niyetiniz galip gelmek ise. tabii şimdi bir de yeniden refah faktörü var Kahramanmaraş'ta. Bunu da unutmamak gerek. Her zaman Cumhur İttifakı'nın e, alternatifi olarak görülüyor. Değil mi? Genel seçimlerden bu yana sokakta, caddede, kahvehanede, her yerde, otobüste konuşulan, zaten biz millet olarak siyaset konuşmayı çok seviyoruz. Her yerde konuşuyoruz. Yeniden Refah'ın bu şehirde dengeleri değiştireceğini ben düşünüyorum. Bu kanıdayım. Tabii Büyükşehir'e bir tane başvuru aldı. Bildiğim kadarıyla şu an Yeniden Refah Partisi. Tabii bizim bildiğimiz o. İsmini de şu an hatırlayamıyorum. Bizi izleyen varsa yazsın lütfen. Özür diliyorum, hatırlayamadım. Ben de hatırlayamam. Yani tanışıyoruz da, evet, affetsinler. Ama Yeniden Refah Partisi gerçekten bu şehirde bazı dengeleri değiştirecek diye düşünüyorum. Evet, kamuoyunda şöyle bir algı da var. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden pardon, e, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi İttifak. ortak bir aday üzerinde anlaşıp Büyükşehir için birlikte hareket edecekleri konuşuluyor ve aynı zamanda bu ismin de hem sağ seçmenden hem sol seçmenden oy alabileceği düşündüğü için mecliste de biraz başarılı İrfan Bey, gerçekten de başarılı. Şehrin sorunlarını gündeme taşıyor ve konuşuluyor da, başarılı da. İrfan Bey'in bu anlamda başarılı olacağını düşünüyor muhalefet. İrfan Bey'in de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı söyleniyor. Tabii kendisinden böyle bir açıklama duymadık. Sizce bu plan tutar mı? Ne dersiniz? Şimdi kamuoyu bu senaryoyu, bu tabloyu gördü. Kamuoyunda böyle bir beklenti var. İrfan Karatutlu bu şehrin öz evladı. Muhalefet, İyi Parti erken Evet. davrandı diye. Hani Meral Hanım her yerde biz tek çıkacağız dedi. Ama sanki biraz da İyi Parti bu durumda AK Parti'ye çalışıyormuş gibi görünüyor. Meral Hanım bu seçimde yani kimse kusura bakmasın boyunun ölçüsünü alacak. Zaten 14 Mayıs seçimlerinde de yenilgiyle çıktı. Kahramanmaraş'tan bir milletvekili bir çıkaramadı. Ama bu seçimde de Meral Hanım şöyle vatandaş elinin tersiyle büsbütün kenara itecek. Ama İrfan Bey kaliteli bir isim. Şeyhadil mezarlığında akrabaları olan bir insan, hastaları olan bir insan. İrfan Karatürk diye hasta olan insanlar da var. Mecazi anlamda söylüyorum, yanlış anlamayın sakın. Beyefendi bir arkadaşımız siyaseti biliyor ve Kahramanmaraş'ın öz evladı. Tutar mı? Ben bilmem, merkez bilir. Ama bir de Ali Öztunç faktörü var Neşe Hanım. Sayın Ali Öztunç buraya geldi ne dedi? Eğer Hayrettin Bey Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilirse
Ben de adayım dedi. adayım demişti. Hem de 2 yayında söyledi bunu. Bunu 2 yayında söyledi. Ama kanaatimi sorarsanız Ali Öztunç, Hayrettin Bey aday gösterilse dahi CHP'den aday olmayacak. Bu benim kanaatim, benim fikrim. Çünkü Sayın Ali Öztunç il başkanlığı seçiminde bir oy kaybetti. Bir oy kaybetti. O bakımdan ben Ali Öztunç'un eski popülaritesinin kaldığına inanmıyorum. Kendisi de bizi izliyorsa mazur görsün. Bu benim fikrim. Ama Ali Öztunç atom karınca mı? Siyaseti biliyor mu? Amenna. Sonuna kadar. Üstelik de basın dostu, değerli bir insan. Fakat Ali Öztunç bana göre aday olmayacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğini yarın il başkanı Sayın Ünal Ateş konuğumuz olacak. Kendisinden dinleriz. Yerel seçimleri Evet. mutlaka konuşacağız. Şimdi Hayrettin Bey'e gelelim. Hayrettin Bey'i söylediniz. Yine söyleyin. Daha söyleyeceğim, daha bitmedi. Ama son sözlerinizi alacağım. Peki. Zaten yönetmenim oradan Mustafa işaret ediyor. Tehdit eder gibi beni. Yeter artık, kısa kestir gibi işaret yapıyor. Yayından sonra onun ifadesini alacağım zaten. Her yayın söylüyorsunuz. Her yayın söylüyor. Şimdi Sayın Hayrettin Güngör bir dönem daha devam etmeli ve edeceğine inanıyorum. Albenisi olan bir insan. Evet, Hayrettin Bey siyaseti öğrendi mi? Öğrenemedi. Siyasetçi oldu mu? Olamadı. Ama Hayrettin Güngör dürüst bir insan. Onun en büyük şanssızlığı belediye başkanı oldu, pandemi. Sonra ekonomik kriz. Kendi de Ki Covid oldu kaç kez. kaç kez Covid oldu. Atlattı. Arkasından deprem derken ama Hayrettin Bey bugün Kahramanmaraş'ı topladı ve toparlamaya çalışıyor. Şehri ayağa kaldırmak için gecesi gündüzü ev barkı unuttu adam ya. Yani eşi de ev alıyorsa vallahi helal olsun, şanslı demek ki. Ama Hayrettin Güngör'le bir 5 yıl daha devam edilmeli, etmeliler. Ben de edileceğine inanıyorum. Çünkü Hayrettin Bey yapamadıklarını, eksik kalanları bu dönem, bu 5 yılda tamamlayacak, tamamlamak zorunda. Hayrettin Bey bu şehirde en masum kişi. Belediyenin delikli kuruşuna helal getirmedi. Beytülmal'a zarar vermedi. Geçmişte kalan enkazları daha adam yeni temizledi. Bankadan borç aldı, milletin, çalışanların parasını ödedi. Belediyede çalışanlar Hayrettin Güngör'ü istiyor mu? İstemiyor. İpini çekmek için sanki hepsi kuyruğa girdi. Ekmek kuyruğuna girer gibi, yağ kuyruğuna girer gibi. Ama Hayrettin Bey, ben bir 5 yıl daha bu şehirde yerel yönetici olarak kalacağına inanıyorum. Artık siyaseti öğrenemedi. Siyasetçi de olmadı. Zaten onun da siyasetçi olmak gibi bir niyeti, hevesi yok. Ama Evet, dürüst bir bürokrat. Ben Hayrettin Bey'in 5 yıl daha bu şehirde faydalı olacağına inanıyorum. Nokta. Evet, Selahattin Aga, milletin adamı, memleket sevdalısı geliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Okumuş demiş. Yorum için teşekkür ediyoruz. Tabii bizim işimiz burada o kadar çok zor ki şurada saydığımız isimlerin hepsini çok yakından tanıyoruz. Tabii. Yani bir sürçülisan ettiysek affola. Biz sadece dediğimiz gibi kimseyi aday olsun ya da ne bileyim aday etme gibi bir şansımız, bir yetkimiz, bir gücümüz yok. Biz sadece tanıdığımız kadarıyla aday adaylarını kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. İsimleri de seçtik, baştan söyledik. Kesinlikle bu şehri, bu şehirde yaşayan insanlar bu şehrin havasını, suyunu, insanını bilen, derdiyle dertlenen kişilerin belediye başkan adayı gösterilmesini istiyoruz ve yayınımızı burada noktalıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın yine bu ekranlarda olacağız. Görüşünceye dek esen kalın.